Birinin sana değer vermediğini gösteren psikolojik işaretler. Bunu yapıyorsa, seni gerçekten umursamıyor olabilir. Ve hayır, bu bir suçlama değil. Bu, fark etmekle ilgili. Bir ilişkide en zor şeylerden biri şudur: gerçeği görmek. Çünkü değer görmediğini kabul etmek, sadece karşındakiyle değil, kendi beklentilerinle de yüzleşmektir. Çoğu insan şunu söyler: belki yoğundur, belki böyle biridir, abartıyorumdur. Ama bazen sorun abartmak değil, fazla tolere etmektir. Şimdi gel, birinin sana değer vermediğini sessizce gösteren psikolojik işaretlere bakalım. Yargılamak için değil, kendini suçlamak için hiç değil. Sadece fark etmek için. Birinci işaret: sürekli geç cevap. Ama sadece sana. Herkes meşgul olabilir. Herkes bazen geç cevap verebilir. Ama burada önemli olan şey sürekliliktir. Eğer biri sana çok yoğunum diyorsa ama başkalarına zaman ayırabiliyorsa, bu bir zaman meselesi değildir. Bu bir öncelik meselesidir. Değer vermek, müsait olmak değil, yer açmaktır. Ve bir insan önem verdiği şeye bir şekilde yer açar. İkinci işaret: seni anlamak yerine hemen savunmaya geçmesi. Bir derdini anlatırsın, bir şeyin seni kırdığını söylersin ama cevap şu olur: abartıyorsun. Ben öyle demek istemedim. Hep beni suçluyorsun. Burada sorun tartışma değildir, sorun dinlememektir. Değer veren biri önce anlamaya çalışır, savunmaya geçmeden önce durur. Ama değer vermeyen biri için önemli olan haklı çıkmaktır. Senin ne hissettiğin değil. Üçüncü işaret: küçük ama tekrar eden saygısızlıklar. Saygısızlık her zaman büyük olmaz. Bazen çok küçüktür. Sözünü kesmek, verdiği sözü unutmak, sen konuşurken telefona bakmak. Tek başına bakıldığında önemsiz gibi durur ama tekrar ediyorsa orası önemlidir. Çünkü saygı büyük jestlerle değil, küçük davranışlarla belli olur. Ve sürekli tekrarlanan küçük saygısızlıklar seni o kadar da ciddiye almıyorum demenin sessiz yoludur. Dördüncü işaret: duygularını hep sona bırakması. Bir şey anlatırsın ama konuşma hep başka yere kayar. Senin duyguların sonra konuşuruz olur. Ama o sonra hiç gelmez. Değer vermeyen biri için senin hislerin acil değildir. Oysa değer vermek, şimdi dinliyorum diyebilmektir. Beşinci işaret: seni kaybetme korkusunun olmaması. Herkes mükemmel değildir, herkes hata yapar. Ama değer veren biri seni kaybetme ihtimalini ciddiye alır. Değer vermeyen biri ise şöyle düşünür: nasıl olsa giderse de idare ederim. Bu açıkça söylenmez ama davranışlarla hissedilir. İlgi azalır, çaba azalır, umursamazlık artar. Altıncı işaret: hep sen anlıyorsundur. İdare eden hep sensindir. Alttan alan hep sensindir. Anlayan hep sensindir. Ama ilişkiler tek taraflı anlayışla yürümez. Eğer sürekli ben idare edeyim diyorsan, orada bir denge sorunu vardır. Ve denge yoksa değer de yavaş yavaş kaybolur. Yedinci işaret: varlığının yokluğunun fark edilmemesi. En can yakıcı işaretlerden biridir. Sen geri çekilirsin, sessizleşirsin, mesafe koyarsın. Ama fark edilmez. Çünkü seni özlemek için önce seni gerçekten fark etmek gerekir. Peki bunları fark etmek neden zordur? Çünkü kabul etmek, bir şeylerin düşündüğün gibi olmadığını kabul etmektir. Ve bu, umutla çelişir. İnsan beyni umudu sever, belki değişir demeyi sever. Ama farkındalık, umutla değil, gerçekle başlar. Peki ne yapabilirsin? Amaç suçlamak değil, amaç kendini suçlamak hiç değil. Amaç şunu sormak: ben bu ilişkide nasıl hissediyorum? Değer, sözle değil, sürekli davranışlarla hissedilir ve hissetmediğin bir şeyi zorla var edemezsin. Birinin sana değer vermemesi, senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Bu sadece yanlış yerde değer aradığını gösterir. Eğer bu videoda kendinden bir parça bulduysan, yalnız değilsin. Yorumlara tek bir kelime yaz: fark ettim. Ve unutma, değer görmek bir lütuf değil, bir ihtiyaçtır.